Mersin'de sıradan bir mermer ocağı. Yüzlerce kişinin durmadan çalıştığı bu yerde başarılı anlaşmalar yapılıyor, tonlarca ağırlıktaki bloklar kesiliyor, kamyonlara yükleniyor, gemilerle dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Hepimizin gördüğü tablo bu. Doğru. Ancak kapalı kapılar ardında gerçekler sandığınızdan ve gördüklerinizden çok daha farklı. Çok daha karanlık. Burası aslında Orta Doğu'nun kaderini değiştiren suikastların koordine edildiği, drone parçalarının gizlice sınır ötesine taşındığı ve istihbarat ağlarının örüldüğü bir Mossad karargahı. Evet, yanlış duymadınız. Mersin Silifke'de tozun toprağın içindeki bir mermer ocağının İsrail'in en karanlık operasyonlarına ev sahipliği yapan bir istihbarat üssü olabileceği aklınıza gelir miydi? Şu an ekranda gördüğünüz kişi Mehmet Budak Derya. Görünüşte başarılı bir maden mühendisi. 2005'te kendi şirketini kurmuş, Silifke'de mermer ocağı açmış ve Filistin dahil dünyanın birçok ülkesiyle prestijli ticari anlaşmalar yapan bir iş insanı. İşin görünen yüzü tam bir başarı hikayesiydi ama gerçekler çok başkaydı. Bir maden ocağı gibi görünen bu yer tam 14 yıl boyunca bir Mossad hücresi olarak kullanıldı. Çalışanlarsa Türkiye ve İsrail arasında istihbarat taşıyan ajanlardı. İstihbarat literatüründe derin perdeleme denilen o kusursuz illüzyonun en yetkin örneği tam da bu mermer bloklarının arasına saklanmıştı. Peki bu devasa gizli ağ nasıl ortaya çıktı? İsrail, Mersin'de kendi halinde ticaret yapan bir adamı nasıl devşirdi? Mossad, dünyada bu ölümcül ağı nasıl kuruyor ve savaşların yönünü tek bir tuşla nasıl değiştiriyor? Tüm bunları hiçbir yerde duymadığınız detaylarla konuşacağız. Ama önce, eğer siz de her an başka çatışmalarla, büyük oyunlarla değiştirilmeye çalışılan dünya dengelerini sadece size gösterilen manşetlerden okumak istemiyor, haritaların arkasındaki gerçekleri, kapalı kapılar ardında dönen istihbarat savaşlarını, bu savaşla adım adım işlenen gizli ağları ve yeni dünya düzeninin nasıl kurulduğunu gerçekten anlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. GZT olarak biz her an gündemden haberdar olmanız için dosyalar hazırlamaya şu an bile devam ediyoruz. Şimdi o abone ol butonuna basın, bildirim zilini açın ve aramıza katılın. Hazırsanız başlıyoruz. Şeytanın teklifi ve Roma'da atılan imzalar. Neyin neden olduğunu tam olarak anlayabilmeniz için olayların en başına, Mossad'ın Türkiye'deki bu yeni kritik hedefini seçtiği ana gitmemiz gerekiyor. Her şey Mossad'ın o sinsi avcı içgüdüsüyle başladı. İsrail bölgesel planlarını gerçekleştirmek üzere sıraya koymuş, bunun için gerekli altyapı hazırlıklarına hız vermişti. İstihbarat üyeleri ilk önce nasıl bir taktik izleyeceğine karar verdi. Rotalarını Türkiye'de ticaret yapan şirketlere döndürdüler. Ağır sanayi ve lojistik sektörü istihbarat teşkilatları için perdeleme yapmanın en mükemmel yoludur. Neden mi? Çünkü devasa mermer bloklarını gümrüklerdeki X-ray cihazlarından detaylıca geçirmek neredeyse imkansızdır. O taşların içine oyulmuş gizli bölmeler silah, patlayıcı, nakit para veya drone parçaları kaçırmak için biçilmiş kaftandır. Tam bu esnada radarlarına Mehmet Budak Derya'nın şirketi takıldı. Mersin'deki bu şirket, uluslararası ticaret trafiğinin en yoğun noktalarından birini domine etmiş, istihbaratın kullanabileceği yolları ona çoktan açmış, hazır bir şekilde onları bekliyordu. İsrail için o, risksiz ve temiz bir ajandı. Tarih, Eylül 2012. O gün Derya'nın Mersin'deki ofisine şık giyimli bir adam geldi. Kendini Avusturya merkezli bir şirketin yetkilisi olarak tanıtan bu kişinin adı Ali Ahmet Yasin'di. İlk başta kendini tanıttığının aksine o, İsrail'in kurduğu paravan bir şirketin yüzüydü. Başta konuşmalar normal bir iş toplantısı gibi ilerlerken bir süre sonra işin rengi değişti. Yasin, Derya'ya reddedemeyeceği bir teklif sundu. "Seninle büyük işler yapmak istiyoruz. Patronlarımla tanışman için seni Avrupa'ya davet ediyorum," dedi. Tarih 9 Ocak 2013, Roma. Bunu karlı ve mantıklı bir iş fırsatı olarak görüp kabul eden Derya, İtalya'nın başkenti Roma'ya doğru yola çıktı. Karşısında Luis, Jesus, Roberto gibi kod adları kullanan, iş partneri olacağını düşündüğü,
kendilerini patron olarak tanıtan Mossad subayları vardı. Görüşmeler sıradan bir toplantı odasında değil, lüks otellerde yapılıyordu. Plan tıkır tıkır işliyordu. Derya'ya pahalı hediyeler verildi, egosu hoşlandı. Carol Chory adında bir kadınla tanıştırıldı ve mermer ticareti anlaşmaları yapıldı. Her şey tam da istedikleri gibi ilerledi. Derya o lüks masadan kalktığında artık sadece bir maden mühendisi değildi. Mossad'ın Avrupa'daki ayrıntılı eğitimlerini almış, cebine ajanlık profilini koymuş, karanlık bir ağın parçası olarak Türkiye'ye dönmüştü. Operasyonun ikinci aşamasına geçilmişti. Bundan sonra hedef kritik adımlarla planı derinleştirmek olacaktı. Bu noktada operasyonun en kilit isimlerinden birinin artık hikayeye dahil olması gerekiyordu. Mossad subayı Louis, Roma ve ardından Viyana'da yapılan görüşmelerde Derya'ya net bir talimat verdi. Veysel Kerimoğlu adında bir adamımızı işe alacaksın. Kerimoğlu elbette sıradan biri değildi. Filistin asıllı bir Türk vatandaşıydı. Gerçek adı Evais Elevudi. İsrail için biçilmiş kaftandı. Çünkü Filistinli aktivistlerin ve Orta Doğu ağının tam kalbine sızabilirdi. Derya talimata uydu. Kerimoğlu'nu şirketinde işe aldı. Altına bir araç çekti. Bunları elbette tamamen Mossad fonluyordu. Hatta maaşını bile onlar ödüyordu. İspanya'da ve İtalya'da elden teslim edilen 9'ar bin euroluk ödemeler, gizli haberleşme için SD kartlar, dönüştürücüler ve özel operasyonel telefonlar. Ağ ince ince işleniyordu. Kerimoğlu bu yapıya adapte olduktan sonra hemen harekete geçti. Truva atı artık alana tam olarak giriş yapmıştı. Türkiye'nin güven ortamını suistimal ederek Filistinli muhaliflerin arasına sızdı. Gazze'ye giriş izni almaya çalıştılar. Derya, mermer ticareti maskesiyle Gazze'de aradığı kritik depoların fotoğraflarını çekip kriptolu kanallardan doğrudan Mossad'a aktarıyordu. Ticaretle şirket hiç durmadan büyüyor gibi görünüyordu. Ama Mossad'ın mermer satmakla bir derdi yoktu. Bu gelişme şirkete daha fazla alan sağlayabilmek için destekleniyordu. Ajanlar bu büyüme için çok çalışıyordu. 2016'nın başlarında Kerimoğlu, patronu Derya'ya drone parçaları ticareti yapalım teklifiyle geldi. Bunun hem para hem de güç getireceğini fark etmiş, dünyadaki savaş enstrümanlarını güzelce analiz etmişti. Dronelar, modern savaşın seyrini değiştiren, Ukrayna'da koca Rus helikopterlerini düşüren o ölümcül küçük makineler. Bu parçaların ticaretini elinde tutmak, savaşın sinir uçlarına dokunmak demekti. Derya bu teklifi hemen Mossad'daki abilerine iletti. İsrail anında onay verdi ve ilk drone numunelerini bizzat kendi elleriyle temin etti. Hedef çok büyüktü. İlk hedef Muhammed Zohari, Hamas'ın insansız hava araçlarının baş mühendisi. Derya ve Kerimoğlu, Mossad'ın verdiği bu parçalarla Zohari'ye ulaşmaya, ona malzeme satmaya çalıştılar. Bu aslında klasik bir işaretleme operasyonuydu. Satılan parçalar üzerinden Zohari'nin konumu, üretim kapasitesi ve iletişim ağı deşifre ediliyordu. Nitekim bu sinsi plan işe yaradı. Zohari, 2016 yılında Tunus'ta uğradığı bir suikastla öldürüldü. Bir mermer ocağından çıkan ticaret, Tunus'ta bir mühendisin canını almıştı. Hatta WhatsApp yazışmalarında Rus Büyükelçi Andrei Karlov suikastına dair ve İsrail onu Tunus'ta takip etti, öldürdü şeklindeki kan donduran mesajlar ağın ne kadar karanlık noktalara uzandığını gösteriyordu. Mossad tüm bu yaptıklarına rağmen kendi elleriyle oluşturduğu bu ajana bile hala güvenmiyordu. Derya'nın geçmesi gereken bazı testler vardı. Şebekenin güvenliğini test etmek için Derya, 2016 yılında bir Asya ülkesine götürüldü ve burada yalan makinesine bağlandı. Amaç çift taraflı ajan olup olmadığını anlamaktı. Testi geçti. Yıllar sonra Ağustos 2024'te Avrupa'da bir otel odasında tekrar yalan makinesine sokuldu. Derya durumun ne kadar büyüyeceğini ilk defa tam o an anlamıştı. İşler ciddiye biniyordu. İkinci testi de sorunsuz atlatınca operasyonda bir üst seviyeye terfi ettirildi. Görevi artık Türkiye ve çevre ülkelerden sim kartlar, modemler ve Reuters cihazları alıp bunların şifrelerini ve MAC adreslerini Mossad'a iletmekti. Görevi biten operasyonel telefonlarsa anında çöpe atılıyordu. Bu şekilde Türkiye'nin gizli sularına sızılması için kapıları o açacaktı. Peki İsrail bunu Türkiye'de nasıl bu kadar rahat yapabiliyor? Gelin filmi biraz geriye saralım ve büyük resme bakalım. Eskiden ajanlar diplomatik pasaportlarla, sahte kimliklerle ülkelere sızardı. Ama bugün iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle Mossad taktik değiştirdi. Sahaya kendi ajanlarını sürmek yerine Türkiye'de ve dünyada adeta bir parça başı iş modeli espiyonaj ağı kurdular. Peki bu nasıl çalışıyor? Çok basit.
Telegram, WhatsApp veya internet sitelerine araştırma şirketi, gizli müşteri ajansı maskesiyle ilan veriyorlar. Ülkedeki sığınmacılar, yabancılar veya ek gelir arayan yerel vatandaşlar bu ilanlara başvuruyor. İlk görevler masumdur. Şu restoranın menüsünü çek, şu caddenin videosunu al gibi basit işlerle süreç başlar. Bu hedefin sadakat testidir. Testi geçenler bir anda hedeflerin arabasına GPS takma, evlerine kamera yerleştirme veya adam kaçırma gibi kriminal suçların içine çekilir. Geri dönmek istediklerinde ise zaten suç işledin, seni polise ihbar ederiz şantajıyla karşılaşırlar. İstihbarat dünyası buna MICA modeli der. Şu şekilde anlatabiliriz. Money, para. Finansal darboğazdaki mültecileri veya açgözlü iş insanlarını kripto paralarla ağa düşürmek. Ideoloji, ideoloji. İran'da olduğu gibi rejim muhaliflerinin öfkesini silahlaştırmak. Coercion, baskı, şantaj. Hedefleri tuzağa düşürüp elde edilen cinsel veya yasa dışı kasetlerle mecbur bırakmak. Ego, kibir. Derya örneğinde olduğu gibi kendini çok zeki sanan, lüks otellerde seçilmiş kişi muamelesi gören kişilerin kibrini okşamak. Bu paravan şirket aklı Mossad için yeni değil. Tarihsel kökleri çok derin. 1950'lerde Etiyopya'da kurdukları Inkoda adlı sığır eti ihracatı yapan şirket aslında Mossad'ın Afrika'daki ana istasyonuydu. Silah zulaları bu şirkette saklanıyor, ajanlar Arap ülkelerine et tüccarı kılığında giriyordu. Bugünse bu strateji çok daha korkutucu bir boyutta. Hatırlayın, Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları eş zamanlı olarak patladı. 30'dan fazla kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Bu cihazları yolda durdurup bomba koymadılar. Mossad, aylar öncesinden Macaristan'da Bak Consulting, Bulgaristan'da Norta Global diye yasal paravan şirketler kurmuştu. Yani doğrudan üretim bandına sızmış, cihazları kendi paravan şirketleriyle Hizbullah'a satmışlardı. İşte Ocak 2026'da Mehmet Budak Derya ile Avrupa'da yapılan o çok gizli toplantının amacı da tam olarak buydu. Mossad'ın yeni planı şuydu: Derya üzerinden yurt dışında yeni paravan firmalar kurulacak. Uluslararası ticari tedarik zincirine sızılacak. İsrail'in hedef ülkelerden alacağı ürünler Asya merkezli yasal 3 firma üzerinden dolaştırılacak, ambalajları değiştirilecek ve Mossad'ın belirlediği nihai kullanıcıya gönderilecekti. Banka hesapları, web siteleri, her şey hazırdı. Bu, Mossad'ın Türkiye üzerinden yeni bir küresel lojistik operasyon hazırlığıydı. İsrail istihbaratını sadece komşu ülkelerle sınırlamak hata olur. Onların sahte bayrak, yani suçu başkasının üzerine yıkma konusundaki sicilleri oldukça kabarıktır. 1954'teki meşhur Lavon olayını düşünün. Mısır'daki Amerika ve İngiliz binalarını bombalayıp suçu Müslüman kardeşlerin üzerine yıkmaya çalışmışlardı. Amaç, Batı'yı Mısır'a düşman etmekti. Bugün de siber uzayda yapay zeka ile aynı algı operasyonlarını yapıyorlar ve hedefleri sınır tanımıyor. İran'da nükleer fizikçi Fahrizade'yi yapay zeka destekli uzaktan kumandalı bir silahla öldürecek kadar pervasızlar. Veya en büyük müttefikleri Amerika'da. İstihbaratta dost devlet yoktur, çıkar vardır. Amerikan istihbaratı analizcisi Jonathan Pollard'ı devşirip binlerce Amerikan gizli belgesini çalmış, İsrailli eski askerleri Amerika'da sanat öğrencisi kılığında federal kurumlara sızdırmaya çalışmışlardı. Yani karşımızda ahlaki sınırları olmayan, sadece sonuca odaklı devasa bir hayalet makine var. Ama bu makine Türkiye kayalıklarına çarptı. Mossad, Avrupa'da masalar kurup Asya üzerinden paravan şirketler planlarken aslında uzun süredir Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarındaydı. MİT artık eskisi gibi ajanı buldum hemen tutuklayayım demiyor. Sürekli izleme ve sistemik çökertme doktrini uyguluyor. Derya ve şebekesi aylarca teknik ve fiziki takibe alındı. Bağlantılı olduğu finansal ağlar, kuryeler, yurt dışı yöneticileri tek tek haritalandırıldı. Hücrenin anatomisi tamamen deşifre olana kadar beklendi. Ocak 2026'daki son planlama aşaması bardağı taşıran son damlaydı. Derya çemberin daraldığını anlamış ve Mossad'ın talimatıyla kendini kayıp gibi göstermeye çalışmıştı. Haber bültenleri onun ortadan kaybolduğunu söylüyordu. Ama MİT bu numarayı yutmadı. Tarih 6 Şubat 2026. MİT, İstanbul Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa yürüttüğü Monitum faaliyeti için düğmeye basıldı.
Özel operasyon ekipleri mermer tüccarı kılığındaki Derya'yı ve Truva atı Kerimoğlu'nu kıskıvrak yakaladı. Sorguya alındığında karşısında önüne konulan dosyaları gören Derya şoktaydı. MİT zaten her şeyi çözmüştü. Ona sadece itiraf etmek düşüyordu. Yıllardır Mossad adına faaliyet yürüten bu şebeke kökünden kurutulmuş, Avrupa ile Türkiye arasındaki o kirli bağlantı tamamen koparılmıştı. Bu operasyon Ekim 2021'deki Muteni operasyonundan, Kıbrıs üzerinden Hayfa limanına saldırı planlayan İran hücresinin çökertilmesine kadar uzanan başarılı silsilenin en kritik halkalarından biri oldu. MİT, benim topraklarımı operasyon sahası yapamazsın mesajını bir kez daha çok net bir şekilde dünyaya ilan etti. Evet, sonlara doğru gelirken konuyu toparlayalım. İstihbarat savaşları artık James Bond filmlerindeki gibi smokinlerle kumarhanelerde dönmüyor. Savaş, sosyal medyadaki iş ilanlarında, cebimizdeki akıllı telefonlarda, Mersin'deki tozlu bir mermer ocağında ve ismini bile duymadığımız paravan şirketlerin bilançolarında yaşanıyor. Mossad'ın sıradan vatandaşları, mültecileri veya hırslı tüccarları birer ölüm makinesine dönüştürdüğü bu gig ekonomi espiyonajı tartışılmaz bir gerçek. Ancak Türkiye'nin pasif savunmadan proaktif deşifre doktrinine geçişi bu karanlık oyunun kurallarını kökünden değiştirdi. Artık ulusal güvenlik sadece sınırı tankla korumak değil, dijital izleri sürmek, ticari sicilleri denetlemek ve toplumun kırılgan kesimlerinin yabancı devletlere taşeron olmasını engellemektir. Türkiye artık sadece küresel casusluk eylemlerine tepki veren bir ülke değil, angajman kurallarını şekillendiren, operasyonel hücreleri sağır ve kör bırakan öncü bir aktördür. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ticaretin böylesine karanlık bir silah haline gelmesi, günlük hayatta kullandığımız basit bir cihazın bile istihbarat savaşlarının bir parçası olması sizi endişelendiriyor mu? Yorumlarda buluşalım, bu konuyu tartışalım. Ve eğer bu dosya ufkunuzu açtıysa videoyu beğenmeyi ve aramıza yeni katılan o özel kişilerden biri olmak için abone olmayı unutmayın. Unutmayın, GZT olarak biz sadece kapıyı aralıyoruz. İçeriye, o gerçeğin dünyasına birlikte giriyoruz. Daima bilgiyle, daima uyanık kalın, hoşça kalın.